Ben insanların beni sevebileceği ihtimaline hiç inanmadığım için kilisede bulunmak çok zordu. Yani insanlar her beni sevdiğinde sanki kötü bir amaçları var, kötü bir çıkarları var gibi geliyordu. Ama Tanrı aslında içimdeki derin eksiği görüyordu. Sen kimsenin iyi olabileceğine inanmıyorsun. Benim de dahil. Ben aslında biraz farklı bir ailede büyüdüm. Annem ve babam aslında doğmama o kadar çok istekli değillerdi. Bir çocuk için hazır değillerdi aslında. Bu sebepten dolayı ben doğduktan sonra annem depresyona girdi ve babaannem de Alzheimer'da bu sırada. Evin ortamını hani hayal edebilirsiniz, böyle bütün her şey bu üçgen arasında geçiyor. Ve biraz böyle bir tarz bir hayatta büyüdüğüm için zaman içinde şöyle hissetmeye başladım. Yani benim başıma her ne geliyorsa ben hak ediyorum kesinlikle. Başıma gelenlerin sorumluluğu bana ait. Çünkü ben değersiz olduğum için her şey, bu kötü her şey benim başıma geliyor diye düşünmeye başladım. Kendimi hayattaki bütün duygulara karşı tamamen kapalı bir hale dönüştürdüm. Yıllar geçti, büyüdüm zamanla ve daha işte uygun olmayan bir siyasi partiye eğilimim vardı. Onlarla ilgilenmeye başladım. Ama yıllar geçti, sonra üniversiteye gittim. Üniversitede de okula gitmedim tabii ki de. Sadece üniversite okuyordum resmi olarak. Ama tam olarak gitmedim. Ve bir gün yine işte kampüsten dışarı çıkmıştık bir arkadaşımla. Etrafta dolaşıyorduk ve arkadaşıma dedim ki ya ben aslında sanat tarihi okuyorum ama okula da hiç gitmedim. Bu binada çok böyle sanatlı, tarihli bir şeye benziyor. İçeri mi girsek dedim. O da dedi ki niye olmasın yani. Bu arada burası da İngiliz Anglikan Kilisesi'ymiş. Böyle her yerde haçlar var, işte heykeller var. Yani her şey var ama biz anlamadık. O kadar hani Hristiyan dünyasının dışından geldiğimiz için hiç bilinçli değildik onlara karşı. Sonra kiliseye girdik ve orada ki cemaat sadece 4 kişiydi. Şey dediler, yani senin hayatın için planın ne? Sen gelecekte ne yapmak istersin? Sen şimdi bu bölümü okuyorsun ama okula da pek gitmiyorsun. Ne olmak istersin gelecekte falan diye sordular. Ben de biraz düşündüm, yani ben gelecekte ne olmak isterim? Benim kendim için bir hayalim var mı? Bu kişiler neden beni önemsiyor? Benim ailem beni önemsemiyor. Benim babam beni önemsemiyor ama bu kişiler beni önemsiyor. Bu işte bir tuhaflık var diye düşündüm. Ve sonra onlara dedim ki ya ben sizin okuduğunuz kitabı merak ediyorum. Ben sizi tanımak için sizin inandığınız kitabı okuyacağım. O zaman her hafta 50 sayfa İncil okumaya başladım. İşte her hafta 50 sayfa İncil'imi evde okuyordum. Sonra geri geliyordum. Onlarla kavga ediyordum. Yani o kadar saldırgandım ki her seferinde işte sizin tanrınız buysa ben kesinlikle inanmayacağım. Yani siz çünkü böyle bir şey asla inanamazsınız. Ve onlar her seferinde daha sade, daha sakin bir şekilde sabırla tamam Dilara, acaba bir şeyi yanlış anlamış olabilir misin? Gel bir daha deneyelim. Bir de şöyle anlatsak, bir de böyle anlatsak. Ve tekrar çabaladılar. Ve gerçekten aslında onların sabrı beni imana getirdi diyebilirim. Ve o kadar süre, 2 ay kadar o kiliseye gittim her hafta ve her hafta 50 sayfa İncil okuyup onlarla tartıştım. Sonunda onlar bana dedi ki yani bizim çoğumuz erkek ve zaten çok küçük bir cemaatiz. Ve İngilizcemiz, hani İngilizce ana dilleri olduğu için Türkçemiz de çok iyi değil. O zaman hani mümkünse seni Türk bir kadınla tanıştırsak daha iyi olmaz mı? Ben de tamam, neden olmasın diye düşündüm. Sonra beni yine Türk bir kadınla tanıştırdılar. Bir Türk kilisesinden Türk bir kadınla tanıştırdılar. O ablayla zaman geçirdim. O bana işte İsa'nın benim günahlarım için öldüğünü, benim için çarmıha gerildiğini, Tanrı'yla nasıl ayrı düştüğümüzü anlattı. En sonunda da bir ayet söyledi. Diyor ki o ayette işte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Eğer sen kapıyı açarsan ben içeri gireceğim. Ve o ayeti düşündüğüm zaman şunu fark ettim. Yani bir Tanrı bu kadar centilmen olabilir mi? Benim ailemin bana karşı centilmen olmadığı gibi bir Tanrı bu kadar iyi olup benim kapımda benim açmamı bekleyebilir mi? Bunu düşündüğüm zaman iman etmeye karar verdim ve sonra kiliseye gitmeye başladım. Ama kiliseye gitmek benim için zordu çünkü gittiğim kilise, Türk kilisesi, insanlar
beni çok seviyorlardı gerçekten. Böyle çok değer veriyorlardı ve çok saygılılardı. Her hafta, yani düşünün, böyle 100 kişilik bir cemaatimiz var kilisede. Her hafta herkes tek tek gelip benimle konuşuyor. Dilara nasılsın? İşte seni ne kadar merak ediyoruz. İşte bütün hafta seni çok özledik. Seninle zaman geçirmek isteriz. Seni çok seviyoruz. Sen çok değerlisin. Ve benim için çok tuhaf bilgilerdi bunlar. Yani özellikle insanlar gelip bana sen artık ailemizin bir parçası oldun, sen benim kız kardeşimsin falan dediklerinde sanki böyle çıldıracak gibi hissettim kendimi. Çünkü ben bir ailenin parçası olmak istiyor muyum? Yani benim ailem böyleyken ben böyle bir parçaya dahil olmak ister miyim? Ben birinin kız kardeşi olmaya hazır mıyım? Yani o fikirler beni çok korkuttu. İman ettim aslında, dediğim gibi. Kiliseye gittim 2 ay boyunca. Ama sonunda bunlara katlanamadığım için kiliseyi terk ettim. Çünkü hazır değildim birinin beni sevmesine. Sonra kendimi eve kapattım ve her gün Tanrı'yla konuşmaya başladım. Yani ya Rab, sen gerçek misin? Gerçeksen bana kendini göster. Eğer gerçeksen sen bana söyle. Ve her gün yatıyordum tekrar yatağa, tekrar kalkıyordum. Gerçeksen bana kendini göster. Sen gerçek misin? Ve her günüm bu şekilde geçiyordu. 2 ay bu şekilde depresif bir halde o yatakta kaldım. İşte sadece evin mutfak, tuvalet ve odam üçlüsünü kullandım. Ve böyle bir hayatım vardı aslında. Ama o 2 ayın sonunda hastalandım ve böyle sesim bile hiçbir şey çıkmıyordu. Artık vücudum hareket etmiyordu. Aslında çok basit bir şey olmuş, dehidrasyon olmuştum. Ama öyle bir şey, hiç su içmezseniz ve depresif bir şekilde kalırsanız böyle şeyler olur. O yüzden böyle depresif bir şekilde yatarken sesimi de kaybettim ve bütün kilisedeki herkes tek tek beni aramaya başladı. Ve beni arayıp şey diyorlardı. İşte Dilara, senin hakkında işte çok endişeleniyoruz, seni çok seviyoruz, senin için dua ediyoruz, sen hep aklımızdasın falan. Ve benim için gerçekten dua ediyorlardı. Ve bir abla sonra beni aradı ve bana şey dedi. Dilara, ilahi söylesene. Yani sen ilahi söylemeyi çok seversin. Hani bir dene, sesinin çıkmadığını anlıyorum ama hani söyleyebilirsin. Tanrı içinden geçen şeyleri duyabilir. Sonra bu söz hakkında düşündüm. Tam söyleyeyim. Hiç Anglikan kilisesine gittiyseniz bilmiyorum ama orada kilisede ilahilerin çoğu değişmiyor. Yani çoğunlukla aynı ilahiler çalıyor ve onları ezberlemek çok kolay o yüzden. Ama nasıl olduysa işte ben bir ilahinin başını söylüyordum ve ortasını hatırlamıyordum. Ortasını söylüyordum, sonunu hatırlamıyordum. Sonunu söylüyordum, başı yoktu. Hiçbir ilahi hatırlamadım. Ve sonunda Tanrı'ya içimden, tabii ki her şey oluyor. Ve içimden dedim ki sen gerçek olamazsın. Yani ben sana ilahiler söylemeye çalışıyorum. Seni övmeye çalışıyorum ama sen ona bile izin vermiyorsun. Demek ki sen gerçek değilsin. Ve bunu söylediğim anda odada tek başımayken kulağımda bir ses duymaya başladım. Bir kadın sanki arkamdan çok yüksek sesle bir ilahi söylüyordu ama hiç bilmediğim bir ilahiydi. Ve ilahi de diyordu ki o seni sevdi, kurtardı seni Rab Sultan. O ilahiyi duymaya devam ettikçe ben de söylemeye devam ettim. Ve söyledikçe bir anda sesim çıktı ve bütün vücudum hareket etmeye başladı. Tamamen sağlıklı oldum yani. Ve yatağımı topladım. Tam yatağımı toplarken aklıma bir ayet geldi. Ve o ayette şöyle diyordu. Şilteni topla ve ardımdan gel diyordu İsa. Anladım ne demek istediğini yani, ama şöyle düşünürseniz hani sadece 2 aylık bir kilise deneyimi olan birinin o ayeti hatırlaması çok mümkün değil aslında. Yani Tanrı bir şekilde benimle konuşmaya çalışıyordu ama orada bile anladığım halde ona iman etmemeyi seçtim. Yine de kiliseye gitmeyeceğim dedim ve eskiden bahsettiğim, ilgilendiğim siyasal partiye geri döndüm. Onlar da bana şey dediler, yani sen biraz tutarsız davranışlar sergilediğin için önderimizle görüşsen daha iyi olur. Ben de tamam dedim. Neden olmasın yani. Ve önderle görüştüm. O adam da bana sadece 3 soru sordu. Dedi ki bundan sonra artık Tanrı'dan bahsetmeyeceksin. Kesinlikle İsa falan yok. Bunu kabul ediyor musun dedi. Evet tabii ki dedim. Tanrı falan yok yani. Sonra dedi ki ikinci şey, kiliseye gitmeyeceksin. Bunu kabul ediyor musun? Tabii gitmeyeceğim. Ya zaten gitmiyorum ya. Çok da büyük bir fark değil yani benim için. Gitmeyeceğim dedim. Sonra dedi ki İsa'nın çarmıhı boş. Bunu kabul edeceksin dedi. Yani hiç yaşadınız mı bilmiyorum ama böyle aklımda bir lamba ampul patladı aslında zihnimde. Ve şey diyordu bana. Yani İsa Mesih
sana şifa verdi. Sen ona iman etmedin ama yine de her zaman senin için bir şans var. Yani her zaman İsa seni sevdiği için sana şifa verdi. Bunu fark ettiğimde aslında tüm dünyaya karşı bakışım değişti. Yani İsa Mesih beni sevdiği için bana şifa verdi. Ona iman etmem için değil. Ve o zaman o masadan kalktım ve koşmaya başladım. Ve zihnimde hep aynı şey Tanrı'ya soruyordum. Ya Rab, yani sen zamanın ötesindesin. Sen her şeyi görensin ve beni çok iyi tanıyorsun. Davranışlarım senden gizli değil. Sen bana şifa verdiğin halde iman etmeyeceğimi biliyordun zaten. Ve buna rağmen şifa vermeyi seçtin. Çünkü sen iyi olduğun için şifa verdin. Ve ben buna iknayım. Ama şimdi imanı terk etmiş biri olarak nasıl tekrar geri dönebilirim? Yani nasıl içeri girebilirim? Senin yüreğine nasıl tekrar geleyim? Ve bu fikir zihnimde böyle çalkalanıyordu tekrar ve tekrar. Bu şekilde kiliseye gittim. Tabii ki kilisede insanlar 2 aydır beni görmediği için biraz böyle düz davranmaya çalıştılar. Olabildiğince. Sonuçta ne yaptığım da tam belli olmayan biri olduğum için yani daha sakin davranmak istediler. İşte merhaba, nasılsın falan, öyle basit konuşma yaptık. Tapınma başladı. Tapınmada ilahiler çalarken ben hala zihnimde Rab'be aynı şeyi soruyordum. Ya Rab, yüreğine girebilir miyim? Ya Rab, içeri girebilir miyim? Ve bir abla geldi. Çok iyi tanımıyordum o zamanlar kendisini. Ve bana dedi ki çekinerek, ya Dilara, ben sana bir şey söylesem ve gitsem olur mu? Yani sadece bir tane şey söyleyeceğim. Ben de kendi kendime düşündüm. Kadını nasıl korkuttuysam, yani bir şey söyleyeyim de hemen gideyim diyor yani. Sonra dedi ki ya ben Tanrı'dan senin için bir şey duyduğuma inanıyorum. Ama benim için bir anlam ifade etmiyor. Belki senin için edecek ama ben sadece söylemek istiyorum sana. Belki senin için de etmez. Hani dinlemek istersen buradayım. Ben paylaşmak istiyorum dedi. Ben de böyle durup şöyle dedim. Söyle dedim ama. Ve o da beni dinlemeye, ben de onu dinlemeye başladım. Ve bana sadece şöyle dedi. İçeri girebilir miyim? Tanrı'nın sana şöyle dediğini hissediyorum. İçeri girebilir miyim? Dedi. Ve o anda tüm yıllarca duygularını kapatmış, hiçbir şey hissetmeyen ben diye ağlamaya başladım yani. Tabiri caizse hönkürerek ağladım diyebilirim. Ve fark ettim aslında. Tanrı o kadar iyi ki. Yani ben senin yüreğine girmek istiyorum dediğimde hayır ben senin yüreğine girebilir miyim? Ben senin için çarmıha geldim. Ben senin için çabalıyorum. Her şeyden çok diyor. Ve o beni çok şaşırttı ve tam %100 aslında o zaman iman ettiğimi söylemek daha doğru olur. Ve bugün hani o zamana baktığımda şunu fark ediyorum. Ben insanların beni sevebileceği ihtimaline hiç inanmadığım için kilisede bulunmak çok zordu benim için. Yani insanlar her beni sevdiğinde sanki kötü bir amaçları var, kötü bir çıkarları var gibi geliyordu. Ama Tanrı aslında içimdeki derin eksiği görüyordu. Sen kimsenin iyi olabileceğine inanmıyorsun. Benim de dahil. Ve Tanrı o derin boşluğu gördüğü için önce kendisinin iyi olduğuna ikna etmesi gerektiğini anladı. Ve daha sonra insanların iyi olabileceğine ikna etmesi gerektiğini görüyordu aslında. Ve bu şekilde aslında yavaş yavaş hayatım değişmeye başladı. Yani ilk 1 yıl herhalde yavaş yavaş insanların beni sevmesine izin verdim. Ama sonraki 1 yıl daha sevmeyi öğrendim. Yani benim için çünkü sevmek de kolay bir fikir değildi. Çünkü o zaman hani birini sevmeyi, nasıl anlatsam, eğer birini sevmeye çalışırsam şunu kabul etmiş olacaktım. Bundan önceki 18 yıl hiç kimseyi sevmediğimi kabul etmiş olacaktım. Bu yüzden bu çok farklı bir fikirdi benim için. Ve bunda çok zorlandım. Ama zamanla Tanrı o duvarları da aşmaya başladı. Yani önce benim sevilmeme izin verdi. Sonra benim insanları sevmeme izin verdi. Ben daha önce karakterimin çok saldırgan, işte vurdum duymaz, umursamaz bir karakter olduğunu zannediyordum. Hatta insanlar ilk gittiğimde kilisede bana işte merhaba nasılsın dediğinde ben direkt böyle etrafa bakınırım. Böyle konuyu kapatmaya çalışan biriydim. Çünkü nasılım emin değilim aslında nasıl olduğumdan. Ve o soruyu bana sorarken ki amacından da emin değilim. Ama Tanrı bana bunu gösterdi ki yani benim kendim hakkında düşündüğüm her şey yalandı aslında. Ve tamamen
vurdum duymaz ve umursamaz olduğumu düşünüyordum. Ama Rab benim negatif biri değil, çok mutlu biri olduğumu bana gösterdi. Enerjik olduğumu gösterdi. Oysa ki çok pasif biriydim normalde. Hep oturan biriydim yani. Ben Dilara. Tanrı bana kim olduğumu öğretti.